Bugün video konumuz kulaklık tamiri. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bize kanalda. Kanalda açtığımız günden beri bu yorum geldi. Bugüne nasip oldu. Bu arada bu video için 5 adet Xiaomi kulaklık hediye edeceğiz arkadaşlar size. Nasıl hediye alabileceğinizi, nasıl çekilişe katılabileceğinizi videonun ilerleyen bölümlerinde anlatacağız. O zaman videoya devam edelim. Merhaba arkadaşlar, ben Ferdi. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Ben Semih. Kulaklık tamiri yapacağız arkadaşlar. Evinizde kulaklıklardan binlerce var. Yani şöyle binlerce, 100.000 kişiyiz biz. Herkesin evinde bir tane varsa 100.000 tane vardır. Ki bizde mesela 5-6 tane vardı. Topladık geldik. Bunların hepsinin çeşitli arızaları var. Orijinal de var içinde, yan sanayi de var. Mesela şunun şurası kırık. Şöyle yapacağız. Şunun mesela kulaklık yeri kırık kafadan. Bunun da aynı kulaklığın benzeri şurası kopmuş. Bunun da burası kopuk mesela. Bunun da burası kopmuş mesela. Hangilerini yapacağıma karar vermek istiyorum. Arkadaşlar burada bir çalışma yok. Spontane gelişti yine. Topladı kulaklıkları. Bozuk, çeşitli yerleri kopuk. Mesela şu komple kopmuş. Bak bunun burası kopuk. Gördün mü? Evet. Ya herkesin evindeki arıza tipine göre hemen hemen kulaklık var burada. Hepsini yapmayı deneyeceğiz. Bunun hani video sığdığı sürece. Teki kopmuş. Onun teki kopuk. O zaman şöyle yapalım. Şunun bağırsakları da almış. Şimdi ben şöyle karar verdim abi. Benim düşüncem. Bunun bu bir tanesi kopuk. Şurası. Bunun da komple şurası kopmuş. Fonksiyon tuşlarının olduğu bölümde evet, dağılmış. Orası biraz zor oluyor yapması. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Şunu şuraya takmayı düşünüyorum. İki kulaklıktan bir evet, kulaklık ama ilk olacak. Önce acaba buraya enerji geliyor mu? Onu bir ölçmek istiyorum. Hemen ölçme aletimizi çıkartalım. Bu biliyorsunuz biz diğer profesyonel aleti kullanmıyoruz bunda. Biraz daha ev usulü olan bu çantamızı kullanıyoruz. Hemen ölçme aletimizle bir ölçelim. Oraya enerji geliyor mu, gelmiyor mu, ne durumda? Boşuna lehimlemeyelim. Tamam. Bundaki mantık şu. Kısa devre mantığıyla ölçeceğiz. Evet. Enerji geliyor. Duydun. Bir de şunu deneyelim. Tamam. İkisine de enerji geliyor. Şimdi şöyle yapmayı planlıyorum. Alt zeminimiz zarar görmesin. Şunun üstünde yapayım. İlk önce buralara güzelce bir pastayla lehim aldırmak istiyorum. Pastamıza şöyle hemen lehimimizi sürelim. Bu arada havyamız ısındığını düşünüyorum. Lehim telimizi yakalım. Evet, gayet güzel lehim aldılar. Şimdi sıra şurası, zaten şöyle çektiğinizde çıkar. Şöyle, eğer çıkmıyorsa da şurada bakın kaldırmak için yeri vardır. Şöyle göstereyim size. Bakın çıktı. Biraz rengi diğerine göre farklı olacak ama olsun. Hiç yoktan iyidir. Çöp olmasındansa, öyle değil mi? Burada hemen zaten iki tane ucumuz var. Biri bu, biri de bu. Söktük. Bu çıktı. Bunun kulaklık çıkışını buraya koydum. Şimdi hemen yine rengi rengine. Şimdi ikincisini de yapalım. Diğerini de lehimledim. Şimdi bunu buraya şöyle içine oturttuğumuzda bakın oldu. Biraz şurası yeşil oldu ama şurası da şöyle yapabiliriz. Şu kulaklık tıpasını alırım. Bunu da alalım. Şuna siyahı takalım. Şurada da siyah vardı ya. Bunu da siyah yapalım. Gayet iyi oldu. Mesela bu da sağlam değil. Bu da böyle çıkabilir. Bunlara da hemen böyle basit bir tane bir Japon yapıştırıcımız var. Bilerek bunun üstüne damlatıyorum ilk önce. Çok sürmek istemiyorum. O yüzden şöyle kürdanla buralara az az süreceğim. Bunu tamir ettirmek istediğinizde yaptıramazsınız arkadaşlar. Genelde bunu kimse tamirini yapmaz. Anca bunu böyle evde kendiniz evet, deneyerek yapabilirsiniz. Buna da biraz sürmek istiyorum. Gayet güzel oldu. Tek farkı abi rengi birinin yeşil, birininki mavi. Çok da önemli mi? Bence güzel oldu. Gayet güzel. Bence değil. Daha iyi. Evde kullanmak Rengarenk. için çöpe atacağınız yere. Yani bunu çöpe aynı atma, değerlendir. Ya Motto bu. Orijinal kulaklığa da yapabilirsiniz. Şu an tamam. İstiyorsanız deneyebiliriz. Ha, denesek siz nasıl anlayacaksınız? Yani. Böyle bakın ne güzel taktık. Şimdi bir tane de şurada şey görmüştüm ben. Bu şekilde hazır. Kullanıma hazır. Bir de
şu vardı. Bundaki sıkıntı benim tahminimce şu. Bakın şuradan kopmuş. İşte 3,5 mm jack yerinden kopmuş buradan. Şimdi bunu şuradan şöyle hemen kabloyu yakından kestik. Kabloyu şöyle sıyıralım güzelce. Zaten bir kırmızı var, bir de sarı var içinde. Başka bir renk yok. Güzelce sıyırdık kabloları. Şu kulaklığın jackının sağlam olduğunu düşünüyorum. Bunu takacağım. Onu da şuradan kesmeyi düşünüyorum. Biraz uzun keseyim ki buraya taktığımda sıkıntı olsun istemiyorum. Şöyle şuradan kestiğimizde tamam. Şimdi arkadaşlar bu kullandığımız ekipmanlar filan genelde evde bulabileceğiniz ya da kolayca ucuza satın alabileceğiniz ekipmanları tercih ediyoruz. Mümkün olduğunca profesyonel malzeme kullanmamaya özen gösteriyoruz. Sebebi de şu ki herkesin bunları kolayca video izledikten sonra kendi başlarına yapabilmesini istiyoruz. Diğer türlü çöpe atın, daha iyi masraf edecekseniz. Tabii. Önemli olan burada minimum masraf. Ya burada mesela lehim aleti olmasa da bir şekilde bu buraya tutturulabilir diye düşünüyorum. Daha önceki videomuzda da ne yapmıştık? Şarj kablosu. Şarj kablosu tamiri. Orada en çok yorum alan kulaklıktı. O yüzden kulaklıktan devam edelim dedik. Farklı tamirler de isteyen arkadaşlarımız oldu. Fırsat oldukça, zaman geldikçe onları da yapacağız. Sıradaki projemiz mesela bir şarj tamiri olabilir. Şarj yeri tamiri daha doğrusu. Bu kabloları güzelce biraz üstünde bunların şey oluyor. Plastik bir reçine gibi bir yüzeyleri var. Onları eritmek, yakmak gerekiyor. Bunları da yine pasta aldıralım. Unutmadan hemen makaron geçirmek istiyorum. İlle profesyonel olarak yapmak isteyen arkadaşlarımız da varsa bu malzemeler çok ucuz. Makaron olsun. İşte kullandığımız bir set var bizim Havya'da içinden çıkan bir set. O olsun. Onların fiyatları oldukça ucuz. Linklerini aşağıya bırakırım. Hem yurt içi Türkiye linklerini hem de yurt dışı linkleri elimde mevcut. İndirimli linkler bunlar. Açıklama bölümünde görebilirsiniz onları. Tabii ya, bu mesela biz bu Havya'yı kullanıyoruz. Lehimi. Mesela benim lehim telim şu ve Havya'mda bunu da kullandığım oluyor. Mesela bu TS100. biraz daha iyi. TS100 daha kaliteli. Mesela bunun lehim aldırması falan daha rahat olur. Ama bununla da iş görüyor. Biraz önce yaptık. Yine onunla devam edelim isterseniz. Bakın lehim aldı. Bununla da bir deneyelim. Bu da şu lehimde. Bununla da alıyor. Sıkıntı yok. Buna da şunu aldıralım. Buna da lehim aldırdık. Şimdi burada kısa devre yapmaması için şöyle bir makaron daha geçirmek istiyorum. En azından artı kısmına geçirsek yeterlidir diye düşünüyorum. Şöyle. Evet, geçirdik. Burada artıyı lehimlerken geçenki yaptığımız bir yöntem vardı. Böyle taşımızı koyalım. Yani basit olması için böyle yapıyorum. Evde çünkü yalnızsanız tek başınıza rahatlıkla bu yöntemi kullanarak yapabilirsiniz. Normalde bunu tutan bir stand var. Standı sadece bir kulaklıkla lehimlemek için almanıza gerek yok bence. Bu arada arkadaşlar çekilişten bahsetmek istiyorum biraz. Başta söylediğimiz gibi 5 tane Xiaomi kulaklık hediye edeceğiz abonelerimize. Çok basit şartları var. Kanala abone olup bildirimleri açmak. Ayrıca bu videonun altına bir yorum yapmanız yeterli olacak. Tabii ki Tamir0 Instagram adresinizi eklemenizi de istiyoruz. Çünkü çekiliş canlı yayınları Tamir0 Instagram adresimizden yapılıyor. 5 tane kulaklık arkadaşlarımıza hediye olarak göndereceğiz. Bundan önce bir tane de tablet çekilişimiz vardı. Hala devam ediyor olması lazım bu video yayınlandığında. Her hafta bunu düzenli olarak yapmayı planlıyoruz. O yüzden Tamir0'dan da takipte kalırsanız ve videoları düzenli olarak izlerseniz tüm çekilişlerimizden haberiniz olur. Bunu isterseniz çakmakla da yapabilirsiniz. Ama ben sıcak havayla yapmayı tercih ediyorum. Bu makaron daralan makaron diye geçiyor. Sıcak havayı gördüğünde daralıyor. Makaronun geçen linkini paylaştım sizle. Çok fazla arkadaşımız almış ve evdeki bozuk kablolarını tamir etmişler. Sağlam olanları da sağlamlaştırmışlar. Makaron sadece tamir etmek için kullanılmıyor. Son dokunuş için değil. Sıfır kablonuzu da ya da kulaklığınızı bu şekilde ilk aldığınız gün yaparsanız makaronla ne olur? Daha sağlam olur. Sağlam olur. Şimdi burada ben makaron da yaptım abi. Bakın bu da oldu. Biraz tezgah dağıldı. Hemen topluyorum.
Şöyle abi bu da. Bu da gayet güzel Ya oldu. bu da rengi biraz garip oldu ama. Olsun, bence güzel. Yani çöpe Aslında- atmaktansa değerlendirdik. Şöyle düşünün. Bu almış olduğunuz 300 liralık bir Beats kulaklığınız olurdu. 300 liradan pahalıdır gerçi, ben attım kafadan da. Evet. Yani neticede çöpe atmadınız, sağlamlaştırdınız. Neticede onun yenisini alacaktınız belki. Bu arada kulaklığımız bitti. Telefonumuzun şarjı az olduğu için şarja taktım. Şu an kulaklıktan geliyor ses. Nasıl dinleteyim? Diğerini de deneyelim. Bakın. Aynen. Canavar gibi ikisi de. Tamam abi. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olun. Bu video bitti. Bu kadar. Yani Diğer videolarda çöpe görüşürüz. atma, döndür, hayata kazandır falan filan. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayın diyelim. Evet. Yani esen kalın. hoşça Aslında kalın. önemli bir şey video ya. TRT Şimdi Kahvaltı benim Videosu aklıma geldi. videolarından. Abi gerçekten ya bu kulaklığı Hangisi? aldın diyelim 100 liraya. Hı hı. Böyle bir şey yaptın, hayata döndü. Tabii canım oğlum, 1000 liraya Beats kulaklık satılıyor. Çöpe mi Mesela atacaksın? örnek yani. Ben hala iPhone 5 kulaklığı kullanıyorum. Evet. Teşekkürler Nasıl bir izlediğiniz için. pinçiysem. Bir tane sağlam kulaklığımız oldu. Aynen. Are you listening? Damn.